Evet, bir kez daha gördük değil mi hava kuvvetlerinin ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu. Bir kez daha gördük hava savunma sisteminin ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu. Türkiye'nin e, hava savunma sistemleri konusunda neden bu kadar çok çaba sarf ettiğini bir kez daha anlamışsınızdır herhalde. Ve yani kuvvet dengesinde, özellikle savaşın başlangıcında eğer karaya inmek istemiyorsanız ve bir ülkeyi yıkmaya çalışıyorsanız bu hava kuvvetleriyle ve kruz füzeleriyle veya işte seyir füzeleriyle maalesef oluşuyor. Bu nedenle bunları önleyebilecek olan sistemlere sahip değilseniz savaşın başında karşı taraf sizi teslim olmasanız bile teslim olmuş hale getirebiliyor. Yani bugün Kiev'in düştüğü durumda bu. Başlangıçta da söyledik hatırlarsanız. Hava savunma sistemleri olmadığı müddetçe ve uçak dengesi, hava üstünlüğünü sağlayamadıkları müddetçe bu işi gerilla harbinden başka, gayri nizami harpten başka yapacakları hiçbir şansları yok diyorduk. Oraya doğru geldi. Bugünden itibaren çok daha fazla görüntüye sahip olabiliriz. Çünkü yaşanan görüntü, yani ne yaparsanız yapın başka bir ülkenin topraklarına girdiğinizde ne olursa olsun kendinizi işgalci güç olarak görürsünüz. Yani koruyanla saldıran arasında büyük bir fark vardır arkadaşlar. Yani kendi toprağını koruyanın kendi ülkesinde kendisini daha rahat hissetmesiyle diğer kişinin moral motivasyonu arasında çok büyük farklar vardır. İstediğiniz kadar farklı nedenlerle o ülkeye girin. Zaman geçtikçe moral üstünlüğü, yani ülkeleri işgal edilmiş olsa bile kendi ülke topraklarını korumak adına Ukrayna'ya geçecektir. Zaman Rusya'nın aleyhine, Ukrayna'nın lehine olacaktır. Bu şu anlama gelmiyor. Yani Ukrayna düşmez, Ukrayna teslim olmaz, Ukrayna'da hükümet değişmez anlamına gelmiyor. Bu uzun soluklu bir mücadele. Yani artık araya kan girdi. Yani Ukrayna'nın işgali Ukraynalılar tarafından asla unutulmayacaktır. Aynı işte Prag nasıl unutulmadıysa, nasıl Azerbaycan'ın işgali hiç unutulmuyorsa, Ukrayna içinde bu artık Ukrayna tarihine yazılmış bir şey. Gürcistan içine geçerli bu. Bu nedenle bu tabloyu farklı versiyonlarla ve farklı biçimlerde Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak yaşayacaklar ve görecekler. Peki buradan çıkartılacak dersler herkes için çok fazlasıyla var mı? Var arkadaşlar. Bizim de çıkartmamız gereken dersler var. Dünyanın da çıkartması dersler var ama yani beni şu anda dünyadan çok kendi ülkemizin çıkartması gereken dersler çok daha fazla ilgilendiriyor. Nedir o diye soracaksanız ben size söyleyeyim. Başkasına güvenerek hiçbir şey yapılmadığını bir kez daha gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani ben sizi desteklerim, arkanızdayım. Hadi bakalım koçum mevzularının aslında ne kadar boş olduğunu, kendi yağınızda başarma istek ve arzunuzun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. İster NATO olsun, isterse Avrupa Birliği olsun, isterse farklı şeyler olsun. Bu yaşanan süreç bunu bir kez daha gösterdi. Yani burada Rusya'nın ezici savaş gücünden dolayı pes edilmişlik yok arkadaşlar. Hiçbir ülke savaşmak istemiyor, savaşacak potansiyeli de yok. Bu ekonomik krizden de kaynaklanan bir durum. Zaten Putin'in bu zamanı seçmesinden sebeplenen bir tanesi de hem pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar, pandeminin yarattığı tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, enflasyonist baskılar, toplumların bezmişliği, yorgunluğu, pandemi döneminin yorgunluğu gibi birçok etkiyi üst üste gördü, okudu. Putin, Biden da okudu. Aynı zamanda karşısındaki orduların durumunu da okudu. Dünya konjonktürünü de okudu ve doğru zamanın bu olduğunu karar vererek yaptı. Evet, zaman doğru olabilir ama kararın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani Putin'in Ukrayna'yı işgal etme planı zamanlama olarak doğru olabilir ama sonuç olarak doğru mu değil mi
onu dünya tarihi içerisinde göreceğiz. Putin'in zaferi olarak mı geçecek yoksa Putin'in yanılgısı olarak mı geçecek? Bunu hep beraber okuyacağız ve göreceğiz. Evet, biz çıkartmamız gereken ne var diyordum. Evet, savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız, gördük. Özellikle tank savar silah sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Allah'a bin şükür ki şu anda tank savar silah sistemlerinin neredeyse tamamını biz üretiyoruz. Javelin benzeri dahil olmak üzere kısa, uzun menzilli, isterseniz şeyden atılan, helikopterden atılan, isterseniz araçlarda, zırhlı araçlarda, isterseniz tek elin kullanabileceği şekilde binlerce tank savar silahına sahibiz. Bunları biz kendimiz üretiyoruz. Eskileri var ama bizim de ürettiklerimiz var. Ve tank savar silahların ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha gördük. İki hava savunma sistemleri konusunda ne kadar önemli olduğunu gördük. Şunu söyleyebilirsiniz, bazen arkadaşlar şunu çok söylüyorlar. Yani ne var işte bu çekili topçu sistemlerine, işte zırhlı araçların üzerine kurulan sistemleri. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Yani aslında o füze sistemlerini, seyir füzelerine vurabilecek sistemler aslında bu sistemler. Eğer gelişmiş radar sistemlerine sahipseniz bunları onlarla indirebiliyorsunuz. Seyir füzelerini indirebiliyorsunuz. Bu da açıkçası bu işin şeklini bir kez daha bize gösterdi. Yok, onlar da çok önemli arkadaşlar. Özellikle kritik tesislerin konulması için bunlar çok önemli. Ve Aselsan bu konuda çok doğru çalışıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de Savunma Bakanlığı bu konuda doğru isteklerde bulunuyor. Kısa, omuza atılan sistemlerin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Türkiye bunu da üretiyor. Kısa menzilli, orta menzilli, işte şimdi RF'yi de attık. Ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Donanmanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Kıyı savunmasının ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Gördünüz. Yani bu zamanda çıkartma olur mu? Oluyor işte arkadaşlar. Gördünüz, çıkartma da oldu yani. Eğer donanmanız güçlü değilse çıkartma oluyor. Bu konularda Türkiye çok yol kat ediyor arkadaşlar. Çok ciddi yol kat ediyor. Bir kez daha görüyoruz ki çok daha hız yapmalıyız. Yani kaybedecek zamanımız yok. Özellikle uçakların modernizasyonu konusunda aslında hiç kaybedecek zamanımız yok. Bu Özgür projesini bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Yani Amerikalıların bunu bize vermeyecekleri kesin. Kesin gibi gözüküyor. Biz kendi projemizi yaparak özgürleştirme projesini hayata artık hızlıca geçirmeliyiz. IS radarı Eylül ayında bitecek diye biliyorduk. Bu radar hızlıca artık sonlandırılmalı ve uçaklara takıp test taahhütlerine başlamalıyız. Zaman gerçekten çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Bir anda Ukrayna krizi 2013 diyebiliriz. Yıl 2022, arada ne kadar zaman geçmiş, pat diye bir ülke işgal edilebildi. Hızlı bir zaman geçiyor. Atak helikopterleri gibi helikopterin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. Kendi helikopter sistemlerinizin ne kadar önemli olduğunu da anladınız. Kendi mühimmatınızın size ait olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladınız. Çünkü Ukrayna gelişmiş mühimmat sistemleri sıklıkla istiyor. Bunları sizin yapmanız önemli. Bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı unsurları, özel şirketler, Roketsan gibi vakıf şirketleri şu anda müthiş bir şekilde çalışarak üretiyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dünya iyi bir yere gitmiyor. Yıllardan beri söylüyorum. Güçlü bir ordu, güçlü bir istihbarat, güçlü bir ekonomi, güçlü bir savunma sanayi ve sanayi. Yalnızca savunma sanayi değil, sanayi. Ve dışa bağımlı olmayan bir enerji politikası. Artık bunların hepsi birbirinin içine geçmiş durumda arkadaşlar. Bunların içinden bir tanesini alarak yapamazsınız. Yani yalnızca güçlü ordunuzun olması yetmiyor.
bunları destekleyecek bu 5-6 kalemin birbiri bir zincir. Yani bu halkalardan bir tanesi koptuğun diğerini de zayıflatıyor. Yani bu sistemi böyle kurmak zorundayız ve böyle ilerlemek zorundayız. Ukrayna bize bir kez daha gösterdi ki kendi tedbirini almayan ülkelerin hiçbirinin hayatta kalma şansı yok. Ne ittifaklar ne de başkaları sizi korumuyor. Ve haklarınızı korumak için kimse sizin yanınıza gelmiyor. Yani böyle söyleyeyim size. Şimdi hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Bu işlerin sonu nereye gidecek? Daha çok konuşacağız. Daha çok tartışacağız. Televizyon programında bunu atmaya çalışacağız. Ama şu var. Ukrayna işgal altında ve 40 milyon insan korku içinde. Çocukları, eşleri, evlatları, hayatları, malları, canları, vatanları için endişelenen insanlar var. Üzücü bir tablo. Yani tartışacak çok fazla şey var ama üzücü olanlardan bir tanesi de bu yaşanan süreç. Yazık ki yazık. Maalesef yazık ki yazık. Şeye girmeyeceğim arkadaşlar. Türkiye ne yapmalı sorusu çok geniş bir soru. Biraz daha bu durumda ne yaşanıyor Ukrayna'da, neleri göreceğiz onu söyleyeceğim. Çok daha fazla görüntü gelecektir çünkü artık propaganda savaşı bu. Şuna inanmayın, birçok görüntü düşüyor. Bu görüntülerin yaklaşık %80'i geçmiş görüntülerden de kaynaklanıyor. Yani işte bir tane asker görüntüsü var hatırlarsanız. Hani bir asker ölmüş de ailesi arıyor telefonda falan. Bu savaşa ait bir görüntü değil. İşte hava indirme harekatı yapılan, işte paraşütçülerle paraşütçü atladıkları görüntüler var hatırlarsanız görüntüleri gördünüz. Bazı görüntüler daha önceki yapılan 2018'deki tatbikatlarla ilgili görüntüler. Bu bir propaganda savaşı ve elimizden geldiği kadar da içinden ayıklayarak emin olmadığınız görüntüleri paylaşmadan devam edin. Ama ne derseniz deyin bir savaş var şu anda. Ve bu savaşın içinde de Ukrayna'daki insanlar var. Allah herkese sabır versin, güç versin. Zor bir süreç. Kimseye de vatanının işgal edilmesine fırsat vermesin diyelim. İnşallah Rusya da yaptığı hatayı fark eder. Rus halkı da zaten şu anda tepkisini koyuyor. Sokaklara inerek bu savaşı istemediğini gösteriyor. İnşallah bir sonrakinde çok daha farklı konularla. Yani Ukrayna olacak muhtemelen yine ama içeriğini farklı konularla sizlerle beraber götürürüz.